konuk ettiklerimiz Yayın konuğu Sultan Serdar Doksöz. Yayın tarihi 2 Ocak 2021. Program adı Dinle Kardeşim. Sunucu Mustafa Oğuz Mucurluoğlu. Şair anne olarak biliniyorsun. Çok enerjik ve dinamik olduğunu da ben biliyorum. Bu yüzden yeni yıla böyle başlayalım ki hep böyle gitsin istedik. Çok güzel. İnşallah. Evet. Şiir tadında masallar çocuklara yönelik galiba, değil mi? Evet, çocuklara yönelik ama şöyle bir şey var Oğuz Bey. Büyükler de okuyor, keyifle okuyorlar. Büyüklerden de çok güzel tepkiler alıyorum. Herkes genellikle beğeniyor. Aslında evet, çocuklar için yazıldı. 8 yaş ve üzeri. Ama büyükler de okuyor dediğim gibi. Komşularım, tanıdıklar keyifle okuduklarını söylüyorlar. Onlardan biri de benim. Ben de çok keyifli okudum. Teşekkürler. Hatta senin müsaaden olursa kitaplarından şiirler de seslendireceğim. Peki Turuncu Kal Benimle isimli kitap daha mı yetişkinlere ait? Onlar da çocuklar için yeterli mi? Turuncu Kal Benimle aslında yetişkinler için bir kitap ama çocukların da çok rahat okuyabileceği akıcı bir dile sahip. Peki bize şair anneyi biraz anlatır mısın? Neden şair anne? Evet, şair anne nereden geliyor? Üniversite yıllarında başladım şiir yazmaya. Kim bilir kaç şiir kaldı kitap aralarında. Yazdığım şiirlerin birçoğunu maalesef saklayamadım. 30'lu yaşların ortalarına girdiğim şu dönemde bunun üzüntüsünü çok ama çok derinden hissediyorum Oğuz Bey. Şiirlerimi anlık yazarım. Hayatımın hiçbir döneminde oturayım da şiir yazayım demedim açıkçası. Hiç kendimi buna mecbur hissetmedim. Her şey anlık gelişir benim şiirlerim için. Zaten çok güzel olan da bu anlık şiirler değil midir? Duygunun en yoğun olduğu, beynimiz içerisinde kendi kendine seçilen en güzel kelimelerin aktardığı an o an değil midir zaten? Kesinlikle. Yani benim için her şey anlık gelişir. Bir çocuğun mutlu bir anı, pencereme düşen bir yağmur damlası, kayanın ortasında açan bir gelincik, bir çocuğun ağlama sesi beni şiir yazmaya iter. Genellikle de çocuklar için şiir yazmam sebebiyle şair anne dediler bana. Aslında şair anne de biraz sorumluluğu fazla bir ünvan. Çünkü şair hisli, duygulu insan demek. Bu da kişinin duyarlılığını arttırıyor. Anne zaten hani anne kelimesi bence sözlükte yer alabilecek en güzel kelime. Sorumluluğu da hissediyorum üstümde bu nedenle. Çocuklar için kaygısız, tasasız, saf duygularla kelimeler yüreğimden dökülür kağıda. Yürek diliyle yazdığım için her şiiri ve içimdeki çocuğu yaşattığım için ve çocuk penceresinden baktığım için hayata şair anne dediler bana. Ne güzel demişler. Ben ilk böyle seni şair anne olarak tanımaya başladığımda, konuk almaya başladığımda dedim ki ikinci bir Adile Naşit mi geliyor acaba? Adile teyze mi geliyor acaba? Böyle bir şey olabilir mi gelecekte? Hiç bilmiyorum. Zaten öğrencilerim bilir beni. Hep kuzularım derim. Hatta bazen gülerler bana, hani onlara kuzum, kuzum diye seslenirim. Adile Naşit gerçekten dünyasında, ülkemizde ismini hani hep deriz ya altın harflerle kağıda yazdırmıştır diye ünlü kişiler için. Adile Naşit kağıtlara değil de yüreklere kazındı. Tabii ki çok isterim Adile Naşit olabilmek, herkese nasip olmaz çünkü. Çünkü çok çok değerli bir insan. İnşallah ben de tüm dünya çocuklarına ama benim hedefim bu zaten. Tüm dünya çocuklarına ulaşmak istiyorum Oğuz Bey. Tüm dünya çocuklarının yüzü gülsün istiyorum. Bombalar sussun. Sadece barış olsun. Barışla gülümsesin tüm dünya çocukları. Evet, ben de katılıyorum buna. Hatta diyorum ki bence çocukların yönettiği bir dünyada tek o ülke olarak yaşayabilsek diyorum. Zaten ünlü bir Daha şairin nesil. sözü vardır. Mutlaka duymuşsunuzdur. Çok ünlü bir şairin sözü vardır. Diyor ki dünyayı öğretmenler, şairler, anneler ve çocuklar yönetseydi her şey bambaşka olurdu. Aynen öyle. Bu üç sıfatla
sana yapışmış zaten. Bunun değerini en güzel şekilde tüm dünyaya yansıtacak kadar güçleneceğine inanıyorum. Ben diyorum ki gel Adile Naşit andık. Onun bir masalını biz dinleyenlere, çocuklara bir sunalım diyorum. Ne dersin? Güzel olur. Tamam, o zaman dinleyelim. Anlatıyorum. Nimetle hikmeti anlatmak isterim. Bir varmış, bir yokmuş ile başlayan masallar varmış zamanın birinde. Tarladaki fare, gökteki serçe, yerdeki deve, evdeki nine. Cümle alem bilirmiş bu masalları. Gelin farklı bir şeyler söyleyelim. Okuru çok, sonu yok olsun. Güneşi bol, sevgisi çok olsun. Varın yok, yokun da var olduğu zamanlarda iki buğday tanesi yaşarmış. Birinin adı Nimet, diğerinin adı Hikmet. Tanır mısınız onları? Sofralarımıza konuk olurlar devamlı. Demek tanımıyorsunuz. Haydi o zaman sözü uzatmayalım. Nimet ile Hikmet'i tanıyıp sevgiyle dolalım. Masalımıza Nimet'i tanıtarak başlatalım. Nimet meraklı mı meraklı bir buğday tanesiymiş. En büyük dileği dünyayı dolaşmakmış. Hayallerini düşündükçe kalbi pıt pıt diye atarmış. Hele güneş çıktı mı tepeye, başlarmış mutlulukla sohbet etmeye. Bakmayın mutlu olduğuna, ne zaman hayallerinden bahsetse, arkadaşları başlarmış onunla alay etmeye. Günlerden bir gün, güneş altın bir tepsi gibi duruyormuş gökyüzünde. Güneşli havaları çok seven Nimet, keyfine diyecek yokmuş. Keyifle nefesini alırken, hayal denizinde yüzerken, moralini bozmuş arkadaşları hemen. Arkadaşları, Nimet, sen bir buğdaysın. Çiftçi seni toplayacak, sonra da çuvala koyacak. Değirmende öğütecek, seni un yapacak, fırıncıya verecek. Fırıncı da seni ekmek yapacak. Lop, insanın ağzına gireceksin diye Nimet'e takılmışlar. Ha 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 diye de gülmüşler. Nimet bu duyduklarına sinirlenirmiş ama belli de etmezmiş. Sanki sizin sonunuz benden farklı dermiş içinden. Nimet'in en yakın arkadaşı Hikmet, Nimet'in üzülmesine dayanamazmış. Ona şiirler okurmuş. Bir gün yine Nimet'in üzülmesine dayanamamış ve bir şiir okumuş. Soğuk bir kış gününde ektiler beni toprağa. Küçücük bir buğdaydım, örttüler üstümü beyaz yorganla. Gel zaman, git zaman, eridi üstümdeki yorgan. Yağmurlar yağdı üstüme, uyuyordum toprakla birlikte. Bir sabah uyandım, göğe doğru boy verdim. Kendimi birdenbire buldum bir başağın içinde. Bir idim, 100 oldum. Çiftçiyi sevince boğdum. Her gün sevgiyle büyüdüm. Kendimi pek kıymetli buldum. Bir gün bir makine serdi beni de yere. Bir aletin içinde dans ettim güzelce. Çok şey geçti başımdan. Hepsi uzun bir hikaye. Sonunda un oldum. Kendimi çuvalda buldum. Bir fırıncı tuz ve su ile karıştırdı beni elleriyle. Ekmek oldum güzelce. Sofraya kondum bir de yükseklere. Şiir biter bitmez tüm buğday taneleri Hikmet'i alkışlamış. Sizce en çok kim alkışladı sevgili dinleyiciler? Evet, tam da tahmin ettiğiniz gibi en çok alkışlayan Nimet'miş. Nimet'i tanıdık. Sıra Hikmet'te. Hikmet şiir seven, tatlı dilli, arkadaş canlısı bir buğday tanesiymiş. Şiirleriyle arkadaşlarını keyiflendirirmiş. İyi huylu olduğu için de herkes Hikmet'i çok severmiş. Tanış olduğumuza göre başlasın mı artık bizim hikaye? Günlerden bir gün hafif hafif esen rüzgar başakları bir sağa bir sola savuruyor, adeta onlara dans ettiriyormuş. Güneş tüm sevecenliğiyle ışıklarını gönderiyormuş. Kuşlar başakların üstünde şarkı söylüyormuş. Gökyüzünü ilk defa gören buğday taneleri hayran hayran bulutlara bakıyormuş.
O gün Nimet ile Hikmet pek keyifliymiş. Hikmet şiirler okuyormuş Nimet'e. Nimet de hayallerini anlatıyormuş Hikmet'e. Birden tarlanın başında 2 kişi görünmüş. Gelenler tarlanın sahibiymiş. Herkes suspus olmuş o anda. Yarın biçer döverin geleceğinden bahsetmişler. Mehmet amcanın yanındaki adam, şu buğday var ya, şu buğday çok kıymetlidir. Tabiatın en faydalı varlığıdır. İnsana sunulan en güzel ikramdır. Karlar eridiğinde yeşerir. Nisan yağmurlarıyla boy verir. Baharda yeşil bir deniz gibi dalgalanır. Konuşmaları duyan buğday tanelerinden Hikmet, duydunuz mu arkadaşlar? İnsan için ne kadar değerliyiz. Faydalı bir varlık olmak çok güzel değil mi? Demiş. Buğday tarlasının içinde kırmızı rengiyle herkesi büyüleyen gelincik dayanamamış ve söz almış. Kesinlikle çok güzel bir duygu. Keşke ben de sizler gibi insana faydalı olabilseydim. Nimet'i üzgün ve düşünceli gören gelincik, "Neyin var Nimet? Neden bu kadar üzgünsün?" demiş. "Yarın hasat zamanı dostlar. Hayallerimi gerçekleştirmeden ekmek olmak istemiyorum." demiş. Gelincik, "Nimet, böyle söyleme. Diğer buğday taneleri gibi olmak çok mu zor? Sen bir buğdaysın. Senin dünyaya geliş amacın belli. Sen insana boy vermek için geldin. Bana bak, tarlanın narin geliniyim. Ama biçer döver geldiğinde toprağa karışıp gideceğim. Hiç kimseye bir faydam olmayacak." demiş. Nimet, "Haklısın gelincik ama ben de farklı yerler görmek istiyorum. Göller, dereler, ağaçlar, kuşlar, görmek istediğim yerler ve canlılar var. Yarına kadar bir plan yapıp buradan çıkmalıyım." demiş. Diğer buğday taneleri çok sinirlenmiş. "Bırak artık bu imkansız hayalleri. Aklını başına al. Amacına uygun yaşa. Sen bir buğdaysın. Eğer dünyayı dolaşman istenseydi buğday yerine bir kuş olurdun." Nimet de, "İmkansız hayal yoktur arkadaşlar. İstersek, eğer gerçekten istersek her şeyi başarabiliriz." demiş. Hikmet de Nimet'e destek olmuş. "Ben de seninle geleceğim." demiş. Nimet çok sevinmiş Hikmet'in yanında olmasına. "Şimdi daha hızlı bir plan yapabilirim." Gelincik sormuş. "Nasıl çıkacaksın peki bu tarladan?" "Bilmiyorum. Henüz bulamadım ama mutlaka bulacağım. Çünkü yol bulmak isteyene her zaman bir çıkış vardır." demiş Nimet. Tam o sırada bir ses duyulmuş. "Gak! Gak! Gak!" Gelen bir kargaymış. Herkes korkmuş. "Eyvah eyvah, sonumuz geldi. Biçer döver gelmeden bu karga bizi yiyecek." Karga kahkahalarla gülmüş. "Benim adım Karga. Yıllarca konu oldum masallara. Çok zeki bir kuşum aslında. İnanmayın hakkımda söylenen yalanlara." Nimet sevinçle karganın gaklamasını kesmiş. "Buldum, buldum!" diye bağırmış. Karga demiş ki, "Sakin ol dostum, ne buldun?" "Bak," demiş, "bizim hayallerimiz var karga kardeş. Bizi bu tarladan çıkartacaksın." "Nasıl yani?" demiş karga. "Yarın biçer döver gelmeden sen bizi alacaksın ağzına." Karga sevinçle gaklamış. "Gak gak gak gak. Yahu şimdiye kadar kendi rızkımı hep kendim aradım. Ağzıma kendi girmek isteyen bir buğday tanesi hiç olmamıştı." demiş. Nimet de, "Bak karga kardeş, öyle değil. Bizim hayallerimiz var. Lütfen yarın bizi bu tarladan çıkart." demiş. Karga biraz düşünmüş, ileri geri yürünmüş. Biraz da tüylerini kaşamış gagasıyla. "Tamam," demiş, "yarın sizi çıkaracağım bu tarladan." O gece Nimet ile Hikmet sevinçten uyuyamamışlar. Birbirlerine sarılmışlar. Hayallerinin sıcaklığında sabaha karşı uykuya dalmışlar. Az sonra karga gelmiş. Nimet'i gagasının sağına, Hikmet'i de soluna almış, uçmuş, uçmuş, uçmuş. Onları bir gölün kenarına bırakmış. Karga demiş ki, "Kendinize dikkat edin. Dünya pek güvenilir bir yer değildir. Gözünüzü dört açın. Eğer bir şeye ihtiyacınız olursa beni çağırın. Hemen koşar gelirim yardıma." demiş. Nimet ile Hikmet
kargaya teşekkür etmişler. Dostluğun için sana minnettarız demişler. Ve Nimet ile Hikmet gölün mavisine bakmışlar. Çok ama çok mutlu olmuşlar. Çünkü şimdiye kadar en güzel mavinin gökyüzüne ait olduğunu düşünüyorlarmış. Ama mavi gölün rengine bayılmışlar. Nimet ile Hikmet az gitmişler, uz gitmişler. İnip çıkıp dağ tepe aşıp dümdüz gitmişler. Ateş böcekleriyle arkadaş olmuşlar. Ateş böcekleri sayesinde gecenin karanlığında bir sürü yol almışlar. Yeryüzünü keyifle dolaşmışlar. Her yerde farklı çiçek, farklı böcek görmüşler. Arabalarla yarışmışlar. Uçaklara selam yollamışlar. Bulutlarla resim çizmişler. Ağaçların dertlerini dinlemişler. Siz deyin 3 ay, ben deyin 5 ay doya doya gezmişler. En sonunda gezmekten yorulmuşlar. Bir ağacın altında sohbete dalmışlar. Aylar sonra eski günlere özlem duymuşlar. Toprağı yani yuvalarını özlediklerini fark etmişler. Sohbetleri öyle tatlıymış ki konuşa konuşa uykuları gelmiş. Ağacın altında küçük yosunun üzerinde tatlı uykuya dalmışlar. Öyle derin uyumuşlar, öyle güzel düşler görmüşler ki. Ama bir sorun var. Uyandıklarında bir de ne görsünler? Nimet ana karıncanın sırtında, Hikmet baba karıncanın. Yuvaya taşınıyorlarmış. Bizimkileri almış bir telaş. Ne yapsalar da kurtulsalar. Korkudan akılları başlarından gitmiş. Şimdi ne yapacağız demişler. Sonumuz geldi dedikleri anda bir karga sesi duymuşlar. Gak gak. Nimet ile Hikmet o gün şanslı günündelermiş. Çünkü karga tam o sırada oradan geçmekteymiş. Karıncalar karganın sesini duyunca hemen uzaklaşmışlar. Nimet ile Hikmet kargaya teşekkür etmiş ve hayallerimizi senin sayende gerçekleştirdik. Sana çok teşekkür ederiz. Sen çok iyi bir dostsun ama biz artık toprağı özledik. Senden son bir isteğimiz olacak. Lütfen bizi aldığın yere geri götür demiş. Karga çok üzülmüş ama Nimet ile Hikmet'in toprakta daha güvende olacağını bildiği için onları almış gagasına ve aldığı yere götürmüş. Tarla bomboşmuş. Nimet ile Hikmet tarlayı görünce çok sevinmişler. Dostları kargaya veda etmişler. Karga gagasıyla toprağı kazmış. Nimet ile Hikmet de el ele tutuşup toprağa kendini bırakmış. O anda karganın gözünden 2 damla yaş süzülmüş. Bulutlar da bu vedalaşmaya dayanamamış. Yağmur yağmaya başlamış. Nimet ile Hikmet sıkı sıkı tutunup toprağın altına iyice yerleşmişler. Aylar sonra Nimet ile Hikmet bir başağın içinde tekrar boy vermişler. İkinci kez yaşama dönmenin sevinciyle coşmuşlar. İkinci baharlarını daha güzel yaşamışlar. Hayallerini gerçekleştiren 2 buğday tanesinin hikayesini herkese anlatmışlar. Masallara konu olmuşlar. Sonra şair anne Nimet ile Hikmet'in kitabını yazmış ve sonsuza dek bir kitabın içinde yaşamışlar. Masalımız burada bitti. Gökten 3 tane elma düştü. Birinci elma bizi dinleyen tüm güzel insanlara. İkinci elma Senkron ailesine. Üçüncü elma da bu masalı yazan ve anlatan bana gelsin. Teşekkür ediyoruz şair anne. Hepimizi aldın götürdün küçükten büyüğe doğru. Hiç kuşkun olmasın, geleceğin Adile teyzemizin ilk adımını atmış oluyorsun. Umarım buna bizim radyo vesile oluyor. Şimdi şair anne, benim bir şey dikkatimi çekmişti seninle ilgili bilgileri alırken. Sultan Serdar Doksöz diye geçiyordu. Kendi adıma dedim ki herhalde dedim kızlık soyadı falandır dedim. Sonra bir kitabında bu özellikle parantez içinde yazıldığında bir anlamı var diye düşünmeye başladım ben. Bunun için bize bir açıklama yapar mısın? Ben meraktayım. Bu Serdar nedir? Gerçekten kızlık soyadın mı? Yoksa parantez içinde yazmandan kaynaklı özel bir anlam mı taşıyor? Nedir durum? Ben evlendiğim için Doksöz soyadını aldım. Ama beni bugünlere getiren babam, annem, bir hani aile yaşantımız vardı tabii ki evlilik öncesindeki aile yaşantısıyla evlendikten sonraki biraz farklı oluyor. Serdar benim kızlık soyadım.
Babamdan getirdiğim bir soyad. Babamın da benim üzerimde çok emeği var. Babam beni şiire yönlendirdi. Üniversite yıllarındayken babam bana bir kitap hediye etmişti. Ümit Yaşar Oğuzcan'ın şiir kitabını hediye etmişti. Üniversiteye ilk başladığım yıl. O kitaptan sonra benim içimde o saklı olan, aslında zaten çok duygusal bir insandım. Konuşurken elimde olmadan kafiyeli konuşuyordum. Öğretmenlerim de ilgisini çekmişti. Çok güzel kompozisyon yazıyordum. Öğretmenlerim sürekli bunu dile getiriyordu ama babamın bana hediye ettiği o şiir kitabından sonra bende bir ateş doğdu içimde, öyle söyleyeyim. Sonra kalemi hiç düşürmedim elimden. Hep yazdım. O yüzden babama borcumu ödemek istedim böylece. Yazdığım her kitapta babamı da anmak istedim. Sultan Serdar Doksöz, Serdar soyadını da taşıyarak babama borcumu ödemek istedim. Vallahi harika, müthiş bir evlatsın. Vefa borcudur bu, bu bir değer bilmedir. Evet. Harikasın diyorum. Küçük sürprizim var benim. Bugün neşe dolu bir süreç geçiriyoruz ya. Bu neşemize neşe kattın. İşte masallarla, şiirlerle masal tadında, çocukluk neşesiyle olsun diye dedik ya. Bu yüzden ben aramıza bir çocuğu almak istiyorum. Yeğenimi almak istiyorum. Onun sesinden birkaç şarkı dinleyelim. Ne dersin Sultan, olur mu? Çok güzel olur. Çocukların Değil mi? olduğu her yer zaten insana huzur ve neşe verir. Çok güzel düşünmüşsünüz Oğuz Bey. Tebrik ederim sizi. Emgeciğim, ne yapıyorsun? Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Ay, teşekkür ederim hanımefendi. Sağ olun. İyiyim. Sen çok güzel şarkı söylüyorsun, ben biliyorum. O şarkılarından bizimle paylaşır mısın? Birkaç tane söyler misin? Tabii ki de. İstediğiniz kadar. Peki. Tamam, o harika. Sanatçı edamızı da hiç bozmuyoruz yani ha. Hadi bakalım, hangi şarkıyı söyleyeceksin ilk olarak? Ellerim tombik tombik. Hadi söyle, seni dinliyoruz. Ellerim tombik tombik, kirlenince çok komik. Kirli eller sevilmez, güzelliği görünmez. Saçlarında panimisler, hede dişler. Uzamasın tırnaklar, kirlenmesin kulaklar. Çok koşturdum yerlere, soğuk sular tam içme. Sonra hasta olursun, koşup da doktoru bulursun. Doktor gelir odana, iğne yapar popona. Ay diye bağırma, koşup da anneni çağırma. Tombik 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 tombik. Harikasın. Teşekkür ederim. Rica ederim efendim. Biz teşekkür ederiz. İyi ki paylaştın. Sultan anne, şair anne. Buyurun. Nasıl? İyi miydi? Böyle değişiklik oldu ufaklıkla. Evet, çok güzel oldu. Ben çocukların dünyayı güzelleştireceğine inananlardanım. Çok güzel Evet. oldu bence. Çok güzel düşünmüşsünüz. Tebrik ederim. Çocuklarla iletişimin nasıl? Aslında bu soruyu çocuklar cevaplasa tabii ki daha uygun olur ama genellikle çocuklarla iletişimim çok iyidir. Şiirlerle, masallarla çocukların gönlüne, kalbine girmeyi başarırım ama çocuklarla iletişimin iyi olmasının en temel sebebi şudur. Ben çocukların gözünden bakarım dünyaya. Nasıl ki çocuklar büyüklerin elini öperken eğilirler yani. Ben de çocuklarla iletişim kurarken eğilirim ve çocuklarla aynı hizadan bakarım yaşama. Ve içimdeki çocuk daima şakır benim, bir bülbül gibi hiç susmaz. Onun da tabii ki çok etkisi var. Çocukları anladığımı düşünüyorum ve çevremden gelen görüşler de bu şekilde. Ve zaten şiir tadında masalların çok sevilmesinin, tutulmasının ve çok satmasının sebebi de bu galiba, anladığım kadarıyla. Çocuklarla aynı dili konuştuğum için çocuklar benim yazılarımı genellikle severek okuyorlar. Evet. Muhtemelen öyle. Çocuklarla iletişimim bu. Çocuklara şiirleri sevdirmek ya da masal tadında şiirleri adapte etmek nasıl bir şey oluyor? Bunu da ben merak ediyorum. Bunu nasıl oluşturabiliyorsun? Hani sadece mesela her masalın arasına koyduğun şiirler mi onlara cazip geliyor? Şöyle, her çocuk farklı ve özeldir. Her çocuğun gelişimi de birbirinden farklıdır. Ama çocukların büyük bir çoğunluğu şiiri çok seviyor. Sevgili şair annemiz,
çok kısa, oldukça kısa son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Bizi dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Katılan herkese sağlık, mutluluk, huzur, neşe diliyorum. Sevgi diliyorum, insanlık diliyorum. Tüm dünya çocuklarına barış diliyorum. Beni programınıza davet ettiğiniz için Senkron ailesine teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler.